17 sene oldu, 17. Bana baba bile demedin. Bu kadar saygısızlık etmeni hak edecek ne yaptım? Ne yaptım? Baba, ben adalet istiyorum. Adalet mi? Senin laptopun hala çalışıyor. Git ve laptopunu çalışabilir bir hale getir. Tamam baba. Laptopu çalışabilir hale getirip kullanmaya devam edeceğim. Bir daha babana saygısızlık yapma. Evet dostlarım, videoma hoş geldiniz. Sorun ne? Yoksa senin de bilgisayarın tam 17 senelik artık Windows 7'yi bile doğru düzgün çalıştırmayan bir bilgisayar mı? O zaman doğru videodasın. Çünkü bugün bu kanalda yeni bir seri başlatıyorum. Bundan sonra bu serimizde çekeceğimiz her video patates bilgisayarları için olsun. Sakın üzülme, benim de bilgisayarım patates. Evet, şaka bir yana abi, bugün yeni bir seri başlatıyorum dostlar. Benden çok fazla insan istedi işte patates içerikli, patates bilgisayarların kaldırabileceği sistemler adı altında. Bugün başlattığım seride ya teker teker patates bilgisayarların, yani patates bilgisayar derken mesela benim bugün baz alacağım bilgisayar 2 GB olacak. Yani benim bugün sistemime kuracağım. Dostlar 2 GB'dan daha az eğer bir RAM'iniz varsa bilmiyorum, onları da deneriz ama 1 GB'lık RAM'i olan bir bilgisayarın, yani Linux, bakın arkadaşlar, Linux her sistemde çalışabilir, tamam mı? Buradan yana sıkıntı yok. Sadece bir arayüz, yani terminal odaklı çalışacaksanız, yani bilgisayarı açtığınızda sadece karşınıza bir terminal gelsin istiyorsanız 1 GB'lık bilgisayarı da kurabileceğiniz çok fazla işletim sistemi var. Fakat ben o kadar tryhard'a geçmek istemiyorum. İnsanların böyle sağda solda bıraktığı işte 17-16 senelik laptoplarında, bilgisayarlarına, kasalarına böyle bir işletim sistemi kurup onu güzel bir şekilde çalıştıracakları bir sistem istiyorum. Bugün de arkadaşlar yorumlardan aldığım işletim sistemlerini videolarda çektiğim için bir arkadaşımız 3-4 sefer bu Linux'un incelenmesini istemişti. Ben de bugün o yüzden bu Linux'u çekiyorum. Ufak bir araya girmek zorundayım. Hemen geri çıkacağım. 1000 aboneye neredeyse 1000 abone olmak üzereyiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş artık gönderi paylaşmaya başlayacağım. Siz de video önerilerinizi gönderilerde oylayarak seçebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün Antix Linux'u inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Debian Stable tabanlı bir Linux dağıtımıymış. Yani bu arkadaş apt paket yöneticisini kullanıyor diyebiliriz. Antix yazdım direkt internete. Hani Antix Linux'a girdiğimde burada gördüğünüz üzere, evet, burada sitesine giriş yapalım. Bir video görüyorum burada. Bu yapımcı olabilir mi diye düşündüm. Antix 22 çıkmış anladığım kadarıyla. Bu en son ne zaman çıkmış? 19 Aralık'ta çıkmış 2024. Neredeyse 11 ay olmuş. En son kernel güncellemesini bu zaman almış. Yani çok güncel bir sistem diyemeyiz, fakat çıkışın üzerinden de tam bir yıl geçmemiş. Senede bir kere bir toplu güncelleme yapıyor olabilirler, o yüzden arkadaşların hakkına girmeyeyim. Biz şimdi bir sitesini ufak inceleyelim, sonrasında indirelim ve ISO'sunu sanal makinemize kuralım. Zaten bizim işimiz siteyle değil, bizim işimiz işletim sisteminin nasıl çalıştığıyla. Neymiş bakalım bu Antix? Öncesinde şu videoyu bir izleyelim bakalım. Burada customize etmeyi gösteriyor sanırım, ona bir bakayım. Adım adım konfigüre etmeyi gösteriyor. Adım adım step by step configuration ve temalaştırma. Hani bu arkadaş kişiselleştirmeyi gösteriyormuş. Burada başka ana sayfası bu kadar. Biz bir hakkındaya girelim. Bakalım bunu kim geliştirmiş. Tamam, bu bir ücretsiz açık kaynak bir Linux dağıtımıymış. x86 bilgisayarlar için uygunmuş. Antix Magic diye bir dağıtımı da varmış yeni bilgisayarlar için. Bilgisayarın 256 MB'lık sistemlerde bile çalışabildiğini söylüyor. 512 MB RAM ise tercih edilmesi gereken minimum RAM tutarıymış ve minimum hard disk kapasitesinin 7 GB olduğu söyleniyor arkadaşlar. Yani siz bu distroyu kurmak istiyorsanız diyor minimum olanını 512 MB RAM ve 7 GB'lık bir hafıza sizin işinizi görecektir diyor. Güzel abi yani. Aynı zamanda diyor fast booting. Bu şey demek arkadaşlar. Bakın bu mesela USB bilgisayarı takıyorsunuz, live ortamda çalıştırıyorsunuz ya, şuraya bir video koydum. Orada mesela Kali Linux'u biz live ortamda çalıştırmıştık. Bilgisayara bir kurulum yapmadan direkt USB üzerinden çalıştırmıştık sistemi. Onu da yapabilirsiniz diyor. Hani öyle bir şey de var. Öyle bir seçeneği de varmış. Güzel abi. Live olması da güzel. Full distrosu varmış 1.8 GB. Base distrosu varmış 1.2 GB. Çekirdek distrosu, core distro denen bir şey varmış. Bu o minimal olsa gerek. Net distrosu varmış. C 220 MB'lık. Doğru okuyorumdur. Yanlış okuyorsam hakkınızı helal edin dostlar. Tam bir kontrol sahibisiniz diyor. Bu arada diyor net versiyon Ethernet veya Wire. Ha şey diyor. Net ya şunu kurarsanız diyor paket indirmesi için bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekir diyor, Ethernet ya da Wi-Fi olarak. Tamam, güzel. Eski 23.2 versiyonları da burada bütün sürümler var. Tamam, güzel abi.
Sinit, Runit biz sistem değil. Ya bunu kuracağız kısacası. Çok uzun uzadıya tekniğe girmek istemiyorum. Muhtemelen full sürümü kurarım diye düşünüyorum. Burada about hakkında başka bir şey yok anladığım kadarıyla. Tamam, live boot menu options tamam. Burada bir dakika şöyle gidelim. Şunların hepsini açayım. Hepsini kısaca anlatacağım size. Burada wikisi varmış. Teknik dokümantasyon wikisi. Mesela grafik sürücüleri vesairesi. Bluetooth'u Ben açıkçası patates bilgisayarda çalışan bir işletim sistemi deyince bu kadar böyle sistemi dolu ya sitesinin dolu olmasını beklemiyordum. O yüzden elinize sağlık, helal olsun. Burada wikisi varmış arkadaşlar. Girip isteyen okuyabilir. Burada MX Linux'un bakın şeyler var. Manuel kurulum için PDF'leri var. Ayrıca bir şey çok hoşuma gitti. Bu arkadaş Türkçe bir PDF de yayınlamış. Buna GitHub üzerinden mi giriyorum? Dostlar çok hoşuma gitti. Burada gördüğünüz üzere kullanım kılavuzu var ve Türkçe abi. Adam Türkçe kaynak yayınlamış. Güzel bir şey bu. İlk defa Türkçe bir kaynak görüyorum bu arada. İlk defa Türkçe böyle bir kullanım kılavuzu görüyorum. İhtiyacınız olan vesaire vesaire. Vallahi helal olsun. Ben bu adama 10 üzerinden 10 verdim sitesini. Şimdilik. Bu kısımlar açılmıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Tıkladım. Kısmına giremedim. Live boot menu options kısmına ve deleted antics live kısmına bu iki sitesi açılmadı maalesef. Bekledim. Olabilir. Belki de Türkiye lokasyonuyla alakalı problem yaşıyor olabiliriz. Yani tam emin değilim o konuyla alakalı. Bakalım yeni dağıtımlar ve haberlere bakalım. Burada aslında baya anlatmış. Antix 25 beta şu an public yani Aralık. 5 Aralık'ta çıkacakmış 2025'te. Çok iyi abi. Şu an beta sürümünü kullanabiliyormuşuz bunun. Arkadaşlar destek olmak isteyen varsa bu arkadaşlara destek olsunlar bence. Çünkü Türkçe bir kaynak yayınlamışlar. Bu her zaman görmediğimiz bir şey. Bildiğiniz üzere bu sene Debian 13 tanıtıldı. 2025'te çıkarttıkları dağıtımda da Debian 13 tabanlıymış. 3x tabanlıymış. Artık beklediğimiz an gelsin ve full sürümünü indirelim. 64 bitlik olan full sürümünü indirelim. Evet, harici olarak başladı bile hatta indirmem. İsterseniz dostlarım bu insin. Ben bunu sanal makinede kurulumunu yaptığım yerde tekrar bağlayayım buraya. O zaman orada görüşmek üzere. Evet dostlar, indirmemiz bittiğine göre buradan Antix Linux'u seçebiliriz dostlar. Choose. Burada sanırım Debian tabanlı olduğu için Debian'ı seçebilirim. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Basalım. Evet dostlar, gelelim şimdi asıl olaya. Benim patates bilgisayarlar için nitelendirdiğim çekirdek ve RAM sayısı 2 GB olacak demiştim. Çekirdeği de 2 tane seçeceğim dostlar. Evet dostlar, burada eski bilgisayarlar için öngördüğüm yani en düşük olarak minimal seçeceğim RAM'i 2 demiştim. Çekirdeği de 2 seçmeye karar verdim. Yani şöyle bir şöyle bir özellik patates olarak nitelendirdiğimiz işletim sistemleri için yeterlidir diye düşünüyorum. O yüzden bunu seçelim. 20 GB RAM de yeterlidir diye düşünüyorum dostlar. O yüzden bunu da seçiyorum. Debian 13 buraya Linux yazalım. Aynen bu. Evet dostlar. Şimdi dostlar çok heyecanlanıyorum. Legacy kernel, use modern kernel, boot from hard disk, memory test, switch to grab bootlander. Bakalım neymiş bunlar. Memory test yaptığımda karşıma ne çıkacak abi? Burada olabilir mi? Test yapıyor şu an benim. Bir şey mi test ediyor ama acaba RAM'lerin çalışma hızını mı test ediyor? Aslında burada evet yani şu açıdan doğru. 2 tane çekirdek ayırmıştım. Aktif bir çekirdek çalışıyormuş. Çoklu CPU şu an işlemine geçmedi anladığım kadarıyla. RAM'lerimin çalışma hızını ölçtü. RAM burada 2688 MHz'de çalışıyormuş. Yalnız şöyle bir durum var. Benim RAM'lerim 3200 MHz. Bu sanal makinede olduğu için bir hız kotası koyuyor olabilir ya da virtual ya da Kemu maksimum 2600 MHz'de çalıştırmasına izin veriyor olabilir RAM'lerim. Bu konuda bir fikrim yok. Intel evet 12. nesil i7 var, doğru tespit etti. Burada şunu yapıyor olabilir bu arada. Mesela ben kendi bilgisayarıma Antix Linux'u kuracağım. İlk başta kurulum işlemidir, kaldıracaktır, edecektir falan. Bunların hepsinden önce bir memory test yapıp da buna karar veriyorsa mesela abi bak senin sistemin iyi çalışır, kötü çalışır. Bu noktada bize böyle bir imkan sağlıyorsa çok iyi. Evet dostlar, testimiz bitti. Şu şekilde aşağıda yazıyor. Test complete, no error. Pass complete, no error please. Sıkıntı çıkmadı. İşletim sistemini kurabilirsin diyor. Yazı gözüksün diye kendimi küçülttüm. Evet, böyle bir sıkıntı var tabii ki. Hangi Linux'u kurarsam kurayım, kurulum bitmeden eğer ben işletim sistemini kapatırsam çöküyor sistem ve olmuyor. Siz diye verin. Şöyle Debian yazalım. Sistem çöküyor ve kullanılamaz hale geliyor. Şuna tamam. Dostlar, memory testimiz başarıyla oldu. Yani memory testinden bir sıkıntı yok. Ya şu benim çok hoşuma gitti, öncelikle onu söyleyeyim. Switch to grab bootlander, boot from to hard disk, use modern kernel, use legacy kernel. Bence şimdi bir modern kerneli deneyelim önce. Eğer bir sıkıntı yaşarsak eski tip
tip olanı kurarız. Diyor ki 6.1 kernel diyor. Tamam, çok güzel. Normal back to top, safe video mode, fail safe. Normal boot diyelim biz. Normal kuruluma geçelim yani. Şu anda hiç alışık olmadığım bir menü karşımda. Hiç böyle bir altyapı görmemiştim. Debian tabanlı olduğu söylendi. Fakat geldi mi şu an işletim sistemi? Geldi. Güzel. Installer kısmı da var. Çok güzel. Bunu anladığım kadarıyla Kalemeras'la kurmuşlar derken çok hoşuma gitti. Evet, seçtim ve evet dostlar, seçtim. Fakat burası installer menüsü olduğu için muhtemelen masaüstü şu wallpaper şuraya kadar ayarlamış. Yani 1920-1080'e ayarlı değilmiş. Beni burada güzel bir ekran karşılıyor aslında baktığımızda arkadaşlar. Çok önemli bir şey var. Hemen her şeyden önce ondan bahsedeyim. RAM kullanımını görüyorsunuz dostlarım. Lambda 196 MB RAM kullanıyor dostlar. 196 megabayt. Hatchtop, evet. Abi inanamıyorum ya. Böyle bir şey gerçek mi oğlum? 178 megabaytla bu sistem nasıl çalışıyor ki abi? Zaten terminal açsam ne kadar ki? Yani 178 megabayt. Wow. Çok iyi. Ayrıca File Manager, abi bir şey diyeceğim. Korkunç hızlı açılıyor bu arada. Her şey korkunç hızlı açılıyor. Şöyle yapalım dostlar. Çok beklemeden ben direkt installer kısmına geçeyim. Burada da diğer Linux Mint ve diğer dağıtımlarda o Kalemeras muhabbeti var ya, hani live boot üzerinden girip masaüstünden bir installer aktifleştirildiğinde, installer tool'unu aktifleştirdiğinde bilgisayar o diske yazmaya başlıyor. Onu yapalım burada. Next diyelim ya, installer'la çalışıyor yine. Yok abi, hani bir şey customize etmek istemiyorum. En kısa zaman, en kısa şekilde hemen bir kuralım. Bilgisayar adını bu arada böyle seçtik galiba. Bilgisayar adı ne olsun? Sudo Emir Keles olsun. Next diyelim. Location Türkiye olsun. Türkçe olsun. Time zone'u US değil de Europe olsun. Amsterdam değil. Buradan İstanbul nerede? İstanbul. Bu şekilde olsun. 24'lük zaman dilimi olsun. Next diyelim. Username sudo Emir Keles olsun. Parolamda 1, 2, 3, 4 olsun. Tekrardan 1, 2, 3, 4 yaptım. Zayıf dedi. Olsun. Sıkıntı yok. Root hesabı da gene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 olsun abi. Tamamdır. Autologin diyelim. Tamam diyelim. Next diyelim. Repairing to genel yazılar var yani işte burada. Kimisi teşekkür ediyor. Kimisi sıkıntı yaşarsanız bu şuradan çözebilirsiniz diyor falan. O tipi yazılar karşılıyor beni. Öncelikle şunu bir söylemem lazım. Nasıl olduğunu yani nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde bayıldım. Hani hiç böyle şey hissiyatı yok. Yalan yok. Yani installer kısmında 700 megabaytlara çıktı bu arada. Orada yapacak bir şey yok. Şey konusunda şok oldum şu anda. Oha, ne kadar hızlı bitirdi lan. Genelde diğer işletim sistemlerinde şöyle olur. Ben bir tıklarım. O kurar. Ben o sırada kaydı keserim falan, enter diyelim. Şok oldum arkadaşlar. Nasıl bu kadar hızlı kurulum yapabiliyor? Ayrıca nasıl 180 megabaytla çalışabiliyorsun kankacım sen? Diyerekten açıldı. Yeniden xrender diyelim. 1920 çarpı 1080 dediğimde güzel bir şekilde gene geldi. Yapacak bir şey yok. Şurada ya bu masaüstü ortamı mı şeye alışık değil, onu anlamadım. 1080p muhtemelen wallpaper alışık değil ya da sanal makinede olduğumuz için bir sıkıntı yaşıyoruz. Önemli değil. Burada 184 megabaytın arkadan aktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Hatchtop'la da bu komutu doğrulayabiliyoruz. Burada da 178 megabaytın hatta çalıştığını görüyorsunuz. Aralarında 10 megabayt var. Ya hata payı sıfıra çok yakın diyebiliriz. Anlık yazılan diski ve interneti gösteren bir tool var masa üstünde. Çözünürlüğü 1280'e 800 olarak ayarlamış. Fakat niye öyle bilmiyorum. Ben kendim terminalden ayarlayınca bir ufak bozukluk. Burada odak mesela neler varmış? Bir inceleyelim bakalım. Öncelikle şunu bir kontrol etmek istiyorum. apt paket yöneticisi olmalı. apt update çekelim. Çalışacak mı? 1, 2, 3, 4 yazdım. Evet, çalışıyor. Tamam dostlar, zaten Debian tabanlı olduğunu okumuştuk sitesinden. apt paket yöneticisini kullanıyormuş. Bunu da şey yapmış olduk, siz verin. Doğrulamış olduk diyelim. Şöyle bir saniye. Şunu şöyle kaydırayım. Bir de buraya yes diyelim. Zaten toplam disk 7 GB falandı yanlış hatırlamıyorsam. Burada da ufak bir güncelleme yapıyor şu an. Tamam kankam, sen yap. Evet arkadaşlar, patates olan bilgisayarınızla bir güncelleme yaparken 210 ben de mi bunu kullansam lan? Çok iyiymiş anasını satayım. Bakalım favori uygulamalar. Burada neler var abi? Desktop kısmında ne var? Diğer uygulamalar, masaüstü klasörleri, panel, confi, monfi, applications, Antix diye bir uygulama var. Bak bunların hepsi anladığım kadarıyla Antix Linux'un uygulamaları olacak. Burada upgrade
upgrade'imizi gerçekleştirsin. Ice VM Manager. Bu neymiş abi? Virtual Machine Manager gibi bir şey mi acaba? Araç çubuğunu otomatik gizle Ha, bu şey masa üstünü mü yönetiyoruz? Ekranın üstünde altında araç çubuğu. Bu ne lan? Bunun direkt yerini böyle değiştirebiliyoruz. Çift katlı araç kabuğu. Buna basınca ne oluyor? Ha, bundan 2 tane alt. Ha yok, bu üstte mi bin? Ne oldu lan? Ha, bunun altına alıyor. Tamam, o da güzel. Araç çubuğunu otomatik gizle. Buna basınca mouse gelince mi açılıyor? Yok, bu o değil. Masa üstünü göster simgesi kapalı. Bu nedir abi? Ha, şu ne? Tamam, süper. Hızlı başlat çubuğu simgelerini yönettik. Arkadaşlar tamam ya, burada şunu demek istiyor. Masa üstünüzü kişiselleştirebileceğiniz bir şey eklemiş buraya. Siz deyiverin. Böyle bir menü eklemiş. Tamam abi, bu da güzel. Upgrade'imiz ne durumda bu arada? Benim hala upgrade diyor. Tamam, güzel. Buradan dostlar bunu konfigüre edebiliyorsunuz. Sistem tepsisi neymiş abi? Klavye düzeni göstergesini aç kapat. RAM bilgilerini. Ha, bu mu mesela? Mesela şöyle mi? Şu an RAM gözüküyor. Tak bastım, gözükmüyor mu artık? Yok, gene gözüküyor. Ice temel ayarlar. Tamam abi. Bak, çalışıyormuş. Gördün mü? Aklıma geldi, sonradan geldi. Eşek emir. Ben de şunu yapıyoruz sanıyordum. Menü diyelim. Menüde neler var? Tamam abi, şu ayar, temel ayar yöneticisi şurayı kontrol etmemizi sağlıyor abi. Bakın burada en son dosyalar, geçmişi temizle, otomatik uygulama ekle, VM teması seç. Teması seçebiliyor muyum? Mesela bunu seçince ne olacak? Peki huge seçersem daha büyüdü. Medium seçersem biraz küçüldü. Small seçersem iyicene küçüldü. Huge olsun abi, benim gözüm zor görüyor. Oha bak, burada böyle bir antiks güzel bir şekilde yazmış abi, adam daha yapmış, ne yapsın? Başka şeyleri değil mi? 4K dersek. Bak, farklı birazcık şeyleri arttı. Uygulamaların tipi değişti kanka. Şunu kapat. Varsayılan hayırmış, bize varsayılana bastık vallahi, okumadan. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Hoşuma gitti ya, biraz daha deneyeceğim. Bu neyi değiştiriyor kanka? Başka hangi temeler var? Pumpkin Huge. Bal kabağı temasına geldi. Bu ne, tarayıcı mı kankam? Firefox direkt içinde yüklü geliyor. Güzelmiş abi. Yani iyi çalışıyor mesela. Tarayıcılar düzgün çalışıyor mesela. Dostlar, böyle bir kanal buldum. 845 tane abonesi var. Güzel bir kanala benziyor dostlar. Bunu takip edin dostlarım. Bu güzelim kanalı takip edelim. Bakalım, bir YouTube videosuna girelim. Şuna geri geldim. Taba falan girelim. Tamam abi, hani Network Manager ile alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda en azından. Mesela işletim sistemi genel kurulu geldiğinde yani Network Manager ile alakalı bir problem yaşamıyoruz anladığım kadarıyla. Fakat şey de olabilir. Ben sanal makinede çalıştırdığım için NAT'la açılıyor sisteme. Direkt benim bilgisayarımla IP adresiyle çıkış yaptığı için bu konuda da şey yapamayacağım. Hani sizin bir denemeniz lazım ama adamlar kendi sitesinde şey demişlerdi. Bizim hani kurulumumuzu yapmak için internete bağlı olmanız gerekiyor demişler. Ya Linux'ta arkadaşlar genelde şey istiyorsanız, siz diye verin, sıkıntısız bir kurulum yapmak istiyorsanız şey öneriyorlar yani. Ben de öneriyorum. İnternet kablosu genelde iyi oluyor. Yani artık biz çok fazla kurulum yaptığımız için arayüzü olmayan bir şekilde terminalden falan da Wi-Fi'ye bağlıyoruz da hani çok da şey yapmayın. Evet abi, bir ton şey var burada bu arada. Ben bunlara bakıyorum da Kevin. Bayağı kısa yol buradan atayabiliyoruz abi. Kısa yol atayabildiğimiz bir sistem. Tamam, güzel. Hyperlink'te de bu kadar kısa yol atayabiliyorduk. App Select terminale direkt buradan giriş yapabiliyorsunuz. Tamam abi, tatlı, güzel. Bakalım File Manager. Tamam, buraya da buradan. Ya başlat menüsü bizim önümüze gelen şekilde güzel. Refresh, Applications, grafik arayüzünde neler var abi? Belge tarayıcı. LibreOffice içerisine direkt geliyor mu abi? Arkadaşlar, LibreOffice içerisine direkt geliyor. Bak, bu konuda çok iyi. Şimdi çünkü niye aslında, ona bir geleyim hemen. Adam diyor ki mesela, benim eski bir laptopum var abi diyor. Laptop işte 2 GB RAM'i var. Düşün kanka, benim 2007 model laptopumda bile 4 GB RAM var. Yani bu adamın laptopunun 2004-2005 yıllarından falan kalması gerekiyor. 20 yıllık laptop yani. Bana diyor ki abi diyor, ben tamam oyun oynamak istemiyorum ama diyor hani laptopu diyor bir şey yükleyeyim çalışabilir hale gelsin diyor. Kanka bak, yükledik. Yani ofis programları içinde hazır geldi. İnternete bağlanabileceğin Firefox içinde hazır geldi. Zaten sen de öyle bir bilgisayarla daha hani çok da bir şey yapamazsın açıkçası. 2 GB RAM ne ki, çatır çatır çalışıyor yani. Açıkça bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak, şey yaptım. Kötülediğim yerde kötülerim, biliyorsunuz. Yani sadece Linux adı altında değil. Linçlediğim şeyler de oluyor. Mesela Windows'u çok linçledim. Ha, gelip benim sağ olsun benim takipçilerim gelip altında bayağı kaydılar ama benim suçum değil abi. Sen gidip de milletin SSD'sini bozan bir güncelleme getirirsen ben de sana o zaman şey yaparım. Laf ederim yani. Hani yerdiğim Linux'lar da oldu. Mesela Garuda Linux'un çekirdekleri sıkıntılıydı, anladın mı? Garuda Linux'u övdüm ama yanında bunu söylemek zorundayım mesela. Hani övdüğüm yerde
de övüyorum. Şimdi sen getirmişsin 2 GB bilgisayarın, 2 GB 2 çekirdeği olan bir bilgisayar için bir işletim sistemi kuruyorsun ve o işletim sisteminin içinde her şey hazır bir şekilde yüklü geliyor ve 50 tane de tema seçebiliyorsun. Şimdi kanka bunu öveceğim tabii ki de. Yani bu adama bir de şey mi diyeyim? Niye şurasını kötü yaptın? Niye burasını kötü yaptın mı diyeyim? Ulan ben bu 200 MB'la nasıl hala çalışıyor onu anlamış değilim ama çalışıyor yani. Adam helal olsun. Gerçekten adam biliyormuş. Bu arada şuralarda bir sıkıntı var. O kısımlara dokunamıyorum. Bu arada şu masa üstündeki kaynak göster gizle butonunu da buldum. Hehe buradaymış. Açınca buraya geldi. Güzel. Tamam bunu da seçelim. Mesela bunu tamam kapat. Oy tamam. Saniye varsayılan içeriği sıfırla, öyle de bir şey var. O da çok iyi. Yani varsayılanı sıfırlamak da iyi. Rastgele duvar kağıdı diyelim. Uygulayalım. Ölçek kaplasın. Aplikasyonlar. Bir işletim sistemi yani bir Linux'u kurduğumda şeye bakarım abi. Hali hazırda içinde ne geldi? Bak şu önemli değil bence. Her Debian tabanlı değil mi bu Linux? Kali Linux'taki çalışan her şeyi ben bunu yükleyebilirim. Tüm Debian'larda hali hazırda gelen her şeyi ben bunu yükleyebilirim. Bu hiç önemli değil abi. Burada önemli olan tek bir şey var. Sistem açıldığında sen bana ne sunuyorsun? Yani sen bana nasıl bir standart sunuyorsun? Önemli olan o. Ve şimdi gelin abi biz sizinle, bu arada 800 MB olmuş RAM. Böyle bir bilgisayarınız varsa dostlar bize neler sunuyor abi? Bak şimdi aplikasyonlara geldik. Ya editör kısmına da geleyim bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Burada hazır bir not defteri içerisinde geliyor dostlar. Bunu da göstermek istedim. Şimdi geldim abi. File Manager tamam, bunların hepsini geçtik. Aplikasyonlar bak. Antix yani bizim bu işletim sisteminin, bu dağıtımın kendine özel uygulamaları. Bak şimdi bak. Android aygıt USB bağlantıcısından tutun. Bu kadar şey var abi. Hani isteyen durdursun. Desin ki aha bu da varmış. Bak mesela abi burada Antix güncelleyici. Şifrem 1234. Ben CatchOS sistemini incelediğimde insanların en çok bayıldığı şey. Abi hazır bir tuş var. Tıklayınca güncelliyor. Evet farkındayım. Bunu yapmak şöyle. Bunu yapmak çok kolay. Sudo apt update deyince update'liyor sistemi. Fakat insanlar artık yıl 2025 olmuş ve bu zamana kadar insanlar hiç terminal kullanmamışlar. O yüzden terminale hiç girmek istemiyor adam. Diyor ki abi diyor bir şey olsun diyor, ben ona tıkladığım gibi diyor sistem güncellensin. Kanka helal olsun. Yani devam edeceğim, şu işletim sistemini kuran herkese helal olsun. Benden geçer not aldı gibi bir şey yani. Arka ışık, ara ışık parlaklığı. Bu neymiş? Denetleyici bulunamadı. Sistemde belki yüklenmesi gereken bir şey olabilir. Personel menü. Simge eklemek nasıl oluyor abi? Seçeneği uygulamalar simgelerini ekle. Peki. Aplikasyonlar kısmından ya burada bir ton şey var tabii ama snapshot var lan. Oha. Dostlar bak. Burada bile snapshot var. Yalnız snapshot varsa bu BTRFS patates bir bilgisayarınız olmasa da kurabilirsiniz. Hatta 4 GB RAM'i olan eski bilgisayarıma muhtemelen bunu kuracağım. Şaka değil gerçekten. Burada biz her zaman Vento'yu indiriyoruz. Sistemin kendi USB formatlayıcısı bile var. Sisteme bakalım abi, ben şu an çok şaşkınım ya. İnanılmaz şaşkınım, bu kadar şey nasıl olabilir? Bunu apt paket yönet. Al işte bak, gördün mü? Buradan da sistemi direkt updateleyebiliyor musun? Terminal update'i yapıyor. Bakalım başka burada nelerimiz varmış mesela. Evet Antix'ler bu kadar arkadaş. Bu kadar derken bayağı bir şey var tabii de. Hepsini deneme gibi bir lüksüm yok tabii ki de. Giriş yöneticisine bakayım, bu neymiş? Burada mesela direkt ben şeyi seçebiliyormuşum abi. Mesela ben burada yan bir kullanıcı oluşturdum. Mesela ben daha doğrusu belki bir laboratuvarım var. O laboratuvarda aynı sisteme giriş yapıyor insanlar. Burada birisine yetkili bir yetki verip de standart o girilsin gibi bir şey çalıştırabiliyorum. Konudan da çok iyi, helal olsun, orada da geçer not aldı. Donatılarda ne var abi? Tamam, hesap makinesi var. CD DVD yazdırıcısı var. Kanka artık onu kimse kullanmıyor ama helal olsun. Bu geliyormuş içinde. Güzel. Vim'in ne olduğunu da bilmeyen arkadaşlar için şöyle gösterebilirim. Sudo vim emir diyelim. Enter diyelim. Vıdı bir şeyler yazdım. WQ dedim. Kaydedip çıktım. Mesela burada cat emir dosyasına bakarsam bak içinde bu var. Ya benim normalde nano'yla da emirin içine girip yazı yazabilirim. Fakat böyle bir şey olur yani. Bu biraz daha kötü gözüküyor açıkçası. Şöyle Alt F4 çekelim. Vim biraz daha güzel gözüken. Başka ne var? Yani Vim bir metin editörü arkadaşlar. Ondan sonra evrensel erişim derken ekran klavyesi. Tamam güzel. Mesela klavyeniz yok ya da laptopunuz çok eski olduğu için bazı tuşlarınız çalışmıyor. Burada İngilizce Türkçe Q bir şekilde istediğiniz tuşları kullanabileceğiniz bir klavye var. Tamam abi, bu da çok tatlı. Git bakalım şimdi. Tamam, bunu açtık, şimdi nasıl kapatacağız geri? Çıkış diyeceğiz. Çok güzel ya, elinize sağlık. Şimdi insanlar şey diyecek ya
abartıyorsun her şeyi çok işte her şeyi çok övüyorsun falan filan. Kanka sen 300 megabaytla bu kadar şeyi optimize etmek ne kadar zor sen biliyor musun? Adamlar yapmış, helal olsun. Grafikte neler var abi? LibreOffice'i zaten girip görmüştük. MT Paint var. Bu da Paint'in bir uzantısı olsa gerek. Evet, böyle burada resim yapabildiğim bir şey. Tamam, güzel. Beni alakadar etmiyor çok. Bakalım başka neler var? Abi oyun var. Abi ben anlamadım. Helpbox. Arkadaşlar anlamadım. Kusura bakmayın. Anlayan varsa yorumlarda yazsın. O nasıl bir oyundu? Mahjong varmış. Bir de bu nedir? Bunu bildim. Windows 7'de miydi? Öyle bir şeydi. Bununla aynı olanları seçeceğiz. Şey olacak. Ama ona oyun... Mesela bununla seçtim. Bu ikisi gitti, tamam mı? Neyse abi, benim gene oyun videolarına dönmesin bu iş. Oturup saatlerce oyun oynamayayım. Ben çıkıyorum. Güzel abi. İçinde oyun da varmış. Sıkılmazsın işte. Ne güzel. Ondan sonra aplikasyonlardan başka programlamaya dair bir şeyler var. Bu nedir abi? Anladığım kadarıyla Python'dan bir şeyler mi yazıyorsun abi? Programlama kısmında sıfırım bu arada. Hiçbir bilgim yok. Bakalım burada başka neler var? Applications kısmında ses ve video. Şu açıdan güzelmiş. Ya medya oynatıcısı da var yani. Güzel bir şey bu. Sisteme bakalım. Sistemde neler var? A yardımcısı. Başlangıç hizmetlerini seçin. Deb yükleyici, denetim merkezi, disk manager, görev yöneticisi falan filan. HTAB, paket yükleyicisi, Nvidia sürücü yükleyici. Bak bu da çok önemli abi. Bu da gerçekten çok önemli. Ya gençler, muhtemelen ben cidden bu işletim sistemini kuracağım gibi duruyor. Yani ondan sonra tercihler kısmında neler var? Alternatif yapılandırıcı, Bluetooth yöneticisi, duvar kağıdı, ekran klavyesi ayarı, kullanıcı dili, mega menü öğesi vesaire. Bakalım Pulse Audio ses denetimi, QTE5 ayarları, reklam engelleyici. Oha ya. Bu arada yılın sonunda şey yapmayı planlıyorum. Bu kanaldan sürekli böyle Linux incelemesi çektim ya. Çektiğim bütün incelemeleri STR videosu ya STR şeklinde koyacağım muhtemelen 2025 en iyi Linux'lar diye. Bu Linux gerçekten birinci sırada olabilir. Yani ben bu kadar şeyi 300 megabaytın aşağısına yapabiliyor olmasını geçtim. Bu kadar donanımlı, böyle full tam takır bir işletim sistemi yani. Kanka bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti ya. Menüyü yeniledik mi? Onu bile yapmış adam, düşünsene. App Killer. Burada direkt bir uygulama sonlandırabiliyorum anladığım kadarıyla. Tıklayalım. Ha, bu şekilde mi? Oha, baksana abi, bak şurada mesela aşağıda aplikasyonlar çalışıyordu. Mesela şunu yapabiliyor muyum mesela? Mesela terminal burada açık, tamam mı? Ben bug'a girdi atıyorum sistem. Bu burada duruyor. Ben buradan bunu yok edebiliyor muyum? Sistem çok iyi bu arada. Korkunç iyi. Vallahi ciddi söylüyorum, sistem çok iyi ya. Control Center. Ha tamam, bunu görmüştük zaten. Tercih edilen uygulamalar. Bu nedir abi? Ha burada ben mesela tarayıcıyı başlatmak istediğimde Firefox değil de yan bir tarayıcı indirirsem mesela direkt onu burada varsayılan uygulama yapabiliyormuşum. Ya varsayılan uygulamalar. Duvar kağıdı yok. İstemiyorum abi duvar kağıdı. Simsiyah oldu artık. Tamam, istiyorum bir şeyler istiyorum. Rastgele duvar kağıdı. Uygula. Oh yeah. Yaşasın. Sonunda evet gençler, artık bu duvar kağıdını seçince ekran tam ekran oldu. Bir tık kötü çözünürlüğü olsun abi, olur o kadar. Masaüstünü göster butonu, tamam. Şöyle de çok tatlı bir şey var. Çalışma alanı bile koymuş adam buraya. Burada hızlı bir geçiş var mı? Aa var bak. Alt GR 1-2. Mesela 1'de çalışıyorum. Burada açtım bir şeyler, hop tak 2'ye geçtim. Burada bir tane daha terminal açtım. Burada çalıştım, tak bir tane daha terminal açtım. Çalıştım. Burası çok kalabalık. Tak 1'e geçtim, çalıştım. Geçtim işte, tak 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 yazdım, kapattım. Tak 2'ye geçtim. Burada çalışmaya devam ettim. Tak kapattım. Buraya geldim. Burada işte tıkladım falan. Adam buna kadar yapmış. Yani ekstra masaüstü bile eklemiş. Tabii ki de yani siz ne kadar verimli çalıştırabilirsiniz diyeceğim de sistem aşırı iyi. Arkadaşlar ben yeni bir seri başlattım. Patates bilgisayar çekiyorum. Ya kusura bakmayın, bu video sadece övdüm gibi oldu sanki. Yani işletim sistemini abi bu adam açtı, kapatana kadar övdü gibi oldu da kanka, daha övmeyip ne yapayım yani, bu kadar şeyi nasıl sığdırdı mesela bu adam, ben bunu merak ediyorum. Yani sistemde yok çünkü ben şey falan zannediyordum oğlum, 300 megabaytlık bir sistem kuracağız işte, doğru ya, böyle işte 2-3 tane salaktan uygulama olacak, terminalden yapacağız falan zannediyordum her şeyi. Adam bildiğin arayüzde çalışan şey yapmış gibi de. Vallahi dostlar, elinize yapanların eline sağlık. Daha hani bakmadığımız bir şey kaldı mı? Tabii ki de bu arada her şeyi yapmam mümkün değil. Ne denir o? Bütün her şeyi inceleme gibi bir şeyim yok. Yani işletim sisteminde baştan sona inceleyemem. Elimden geldiğince inceleyebilirdim. Normalde diğer işletim sistemlerinde bazı fail'lar yaşamıştık. Ben Mint'te bile fail yaşadık diye hatırlıyorum. Yok abi, bu kadar mı diyeceksiniz? Vallahi kanka bu kadar ya. Yani hani adam o kadar güzel yapmış ki. Vallahi bazı insanlar işte, adamın kaynağı da çok. Ya kaynağı çok derken kullanan çok diye değil. Adam bir kullanıcı kılavuzu yazmış bu işletim sistemi hakkında ve işin güzel tarafı Türkçe'de de var.
Adam Türkçe kaynakta yazmış. Allah için bakın yani doğru düzgün hangi işletim sisteminin, hangi Linux dağıtımının Türkçe bir böyle forum şeyi var. Yok gibi bir şey abi. Biz çeviriyoruz yani böyle ortamlarda insanlar yararlanabilsin, bu konularda bilgisi olmayanlar yararlanabilsin diye. İşte sosyal medyada olsun, içerik üretirken falan ben o yüzden size anlatıyorum. Adam bunu yapmış daha, hani bunun ötesinde ne söyleyebilirim? Kanka eline sağlık. Bu işletim sisteminin yapımcısını tebrik etmek istiyorum. Dostlar, inceleyeceğim başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Kendi uygulamaları var, çok fazla uygulaması var. Yani hepsini tabii ki de yani bakmam mümkün değil. Fakat Snapshot dahil yapabiliyormuş. İnanılmaz yani. Çok beğendim. Oyun da var, içine girer oynarsın. Tabii fasafiso yani o sıkar muhtemelen ama bütün ofis programlarının içinde geliyor olması falan, yani benim atladığım şeyler olabilir arkadaşlar ki muhtemelen atlıyorumdur da zaten, insanlık hali, her şeyi şu an görüyor olmam mümkün değil. Bazen editlerken diyorum hani şunu unutmuşuz, bunu unutmuşuz diye. Eğer hani unuttuğum bir şey varsa arkadaşlar hakkınızı helal edin. Sudo power off yazalım. Power off yazınca kapanacak. Aynen, sistem kapandı. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Antix Linux'u inceledim. Bayağıdır isteniyordu bu işletim sistemi. Çok beğendim bu arada. Kesinlikle indirecek arkadaşlara tavsiye ederim. Hatta dediğim gibi o kadar çok beğendim ki muhtemelen kendi işletim sistemimde de onu kullanacağım. Diğer yan makinem var benim, 4 GB RAM. Şuraya ya da şu iki yerden birine bir tane video koyuyorum, onu izleyin. Kendi eski bir laptopum üzerine sunucu kurdum ve sunucuyu patlattım falan, DDoS saldırısı yapıp, izlemediyseniz mutlaka onu da izleyin. Yapımcısının tekrardan ellerine sağlık diyelim. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni atıp abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımın çok büyük bir çoğunluğu abone olmayan arkadaşlarım tarafından izleniyor. Lütfen dislike de dislike atıp bana yorumda küfürler savurabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Benim için yıkıcı değil, yapıcı eleştiriler var arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.